Her gün aynı hataları tekrarlayıp, geceleri yastığa başını koyduğunda o dinmeyen pişmanlıkla kıvranırken kendine "Ben neden böyleyim, bende ne kusur var?" diye sormaktan yorulmadın mı? Bir gün çok huzurluyken, ertesi gün ansızın gelen o dondurucu karanlığı bir akıl hastalığı sanıyorsun. İbn Arabi o dondurucu ve şefkatli gerçeği yüzüne çarpıyor. Hasta değilsin. Ruhun merdiven tırmanıyor. İçindeki o hiç susmayan, o bitmek bilmeyen yırtıcı savaş bir delilik değil. Nefsi levvamenin, yani arınmak isteyen o yaralı ruhunun bir üst basamağa tırmanma sancısıdır. Sen bozuk değilsin kardeşim. Sen bozulmadın. Sen sadece o ezeli merdivenin basamaklarında parmaklarını kanatıyorsun. İnsan her gün bir kurban gibi çırpınır durur bu hayatta. Sabah uyanır, telaşla işe koşar, telefon ekranında gezinir. İnsanların ne dediğini, kimin ne düşündüğünü hesaplar. Zanneder ki o dışarıdaki gürültü kesilirse, içindeki o dondurucu boşluk onu yutacak. Kendi yalnızlığından, kendi içindeki o dilsiz acılardan kaçmak için sürekli yeni meşgaleler, yeni gürültüler icat eder. İbn Sina o muazzam kuralı 1000 yıl önceden yüzümüze vuruyor. Kendine bir meşgale bul. Kendini meşgul edemeyeni başkaları işgal eder. Sen de kendini o sahte kalabalıklarla, fani ilişkilerle işgal ettirdin. Ama her günün sonunda o yastığa başını koyduğun o dilsiz saatte o boşluk daha da büyüdü. Kendini suçladın. Ben neden bu kadar güçsüzüm? Neden her şeyi elime yüzüme bulaştırıyorum dedin. Oysa o göğsündeki daralma, o hüzün dalgaları bir hastalık değil. O, ruhunun artık bu sahte dünya ile olan o eski kontratını iptal ettiğinin resmi belgesidir. Sen hasta değilsin. Ruhun uyanıyor. Ama bu uyanışın bir haritası var. İbni Arabi Hazretlerinin asırlardır yalnızca seçilmiş kalplere fısıldadığı o büyük ruh haritası. Sen bu 7 basamaklı merdivenin neresindesin? Şimdi o sıkılmış yumruklarını gevşet ve bu muazzam keşif yolculuğuna benimle başla. Yolculuğumuzun ilk durağı, o dipsiz kuyunun en alt basamağıdır. Nefsi emmare. Yani o hiç susmayan, sürekli sadece kötülüğü ve bencilce arzuları emreden o ham benlik. Kutsal metinlerde bu hal şöyle tanımlanır. Şüphesiz ki nefis, kötülüğü şiddetle emreder. Nefsi emmare seviyesinde bir insan, tamamen dürtülerinin, anlık hazlarının kölesidir. Canı neyi isterse, o an hemen ona ulaşmak zorundadır. Kızdığında bir saniye bile beklemeden zehrini dışarı akıtır, lakin sonrasında zerre kadar pişmanlık duymaz. Onun tek bir programı vardır. Haz al, acıdan kaç, ne pahasına olursa olsun egonu koru. Günlük hayatta bu insanı çok kolay tanırsın kardeşim. Telefonunu eline alıp saatlerce o boş ekranlarda gezinen, her an yeni bir tüketim, yeni bir onay arayan o insan tipidir bu. İlişkilerinde tamamen çıkarcıdır. Ben sana bunu verdim, sen bana ne vereceksin diyerek yaşar. İbadet ederken bile bir ticaret halindedir. Yaratıcıyı sadece kendi isteklerine ulaşmak için bir araç olarak görür. İbni Arabi Hazretleri bu basamağın dondurucu tehlikesini şöyle açıklar. Bu seviyedeki insan, kendi zindanının içinde olduğunu bilmeyen o zavallı esirdir. O kendi arzularını, kendi hür iradesi sanır ve o ilahın önünde diz çökmüş bir köledir. Ama sen bu videoyu izliyorsan, o zindandan çıkış için ilk büyük sarsıntıyı yaşamışsın demektir. İkinci basamak, o uyanışın ve aynı zamanda en büyük iç savaşın başladığı yerdir. Nefsi levvame. Yani kendini kınayan, kendi hatalarıyla durmadan yüzleşip vicdan azabıyla kıvranan o yaralı benlik. Yaratıcı kutsal kelamında bu makama yemin eder.
yemin ederim o kendini durmadan kınayan nefse. Bu basamak, ruhun dilsiz uykusundan uyandığı ama henüz yürümeyi beceremediği o sancılı geçittir. Burada artık o eski körlük yoktur. Kişi hatasını görür, kırdığı kalbi fark eder. İşlediği günahın o dondurucu kokusunu alır. Gündüz gider o hatayı yapar, gece yatağına girdiğinde ise o vicdan sızıntısı bir zehir gibi ruhuna yayılır. Ben neden yine aynı çukura düştüm diyerek kendi kendini hırpalar. Bir gün seccadede ağlar, ertesi gün o eski gafletin çamuruna batar. Gazali Hazretleri bu hali çok sarsıcı bir metaforla anlatır. Uykudaki insan rüyasındaki kabusları gerçek sanır. Uyandığındaysa o kabusa sadece şaşırarak bakar. İşte bu vicdan azabı rüyadan uyandığının en kesin kanıtıdır. Ancak bu basamağın çok sinsi bir tuzağı vardır. İnsan bazen o suçluluk psikolojisine, o pişmanlık döngüsüne hastalıklı bir şekilde alışır ve sadece acı çekmek ruhu tembelleştirir. Üçüncü basamak, o iç savaşın yavaşça dindiği ve göklerin sesinin kalbe sızmaya başladığı mertebedir. Nefsi mülhime. Yani ilham alan, yani o dilsiz fısıltıları duymaya başlayan ruh. Ayette buyurulduğu gibi, nefse ve onu şekillendirip ona iyilik ve kötülük duygusunu ilham edene andolsun. Bu basamakta artık o yorucu iç savaşlar yavaş yavaş sessizliğe bürünür. Desiseler, vesveseler yine gelir ama artık senin üzerinde o eski yırtıcı gücü yoktur. Bir arzu yükseldiğinde artık ona bir düşman gibi saldırmazsın. Sadece durur ve bakarsın. İbni Arabi Hazretleri bu büyük gizemi şöyle açıklar. İnsan, nefsine düşmanlığı bırakıp onu anlamaya başladığında ilhami kapılar aralanır. Örneğin bir ortama gireceksindir. İçinde hiçbir mantıklı sebep yokken derin bir hayır sesi duyarsın. Ya da tam o an hiç tanımadığın birine yardım etme dürtüsü çöker içine. Aklından geçirdiğin dostun seni arar. Cevabını aradığın soru bir kitabın sayfasında karşına çıkar. Çünkü sen artık hayatı sadece kendi küçük beşeri aklınla yönetmiyorsun. Sen artık o büyük vekilin rüzgarına yelken açtın. Ancak dikkat et, bu basamağın da gizli bir uçurumu vardır. Manevi kibir. Ben seçildim diyerek nefsine yeni bir kutsallık elbisesi giydirmeye kalkarsan, o ezeli merdivenden aşağıya yuvarlanırsın. Ve nihayet o hırçın dalgaların tamamen durulduğu, kalbe o eşsiz ilahi esenliğin indiği o kutlu menzil, nefsi mutmainne. Göklerin bu ruha, ey o sarsılmaz sükûnete ermiş mutmain ruh, dön Rabbine seslenişi ne kadar da şefkatlidir. Bu basamak, insanın kendi nefsini tamamen terbiye ettiği ve artık onunla savaşmayı bıraktığı o sarsılmaz limandır. Mutmainne seviyesinde artık ödevle arzu arasında hiçbir uçurum kalmamıştır. Bu insan için dürüst olmak bir çaba gerektirmez. O zaten dürüstlüğün kendisi olmuştur. İyilik yapmak için kendini zorlamaz. İyilik ondan bir çiçekten koku yayılması gibi kendiliğinden zahmetsizce akar. İbni Arabi Hazretleri bu hali reaktifliğin sönüşü olarak tanımlar. Sıradan insanlar dışarıdan gelen her rüzgara göre yön değiştirir. Biri onu övdüğünde sevinçten uçar, biri onu yerdiğinde öfkeden kudurur. Oysa mutmain ruh sarsılmaz bir kaya gibidir. Onun değeri insanların değişken terazilerinde değil, o mutlak mülk sahibinin katında biçilmiştir. Biri ona hakaret ettiğinde içinde öfke değil, sadece derin bir merhamet uyanır. Ona dertler, kayıplar gelse de o göğsündeki sükûneti kaybetmez. Mutmainne basamağından sonra ruh, bireyselliğin o dar sınırlarını aşmaya başlar. 5. basamak, rızanın, o her şeye razı olmanın o muazzam makamıdır. Nefsi raziye,
Göklerin fısıltısı bu basamakta şöyle yankılanır. Sen ondan razı olarak. Razı olan ruh, yaşadığı her darlıkta, her hayal kırıklığında bizzat o acının içindeki ilahi şefkati görür. Ona bir hastalık gelse, en güvendiği insan sırtını dönüp gitse bile kalbindeki o elhamdülillah sadası sönmez. Çünkü o bilir ki Hak Teâlâ bir sureti kulundan alıyorsa, onu cezalandırmak için değil, daha kamil bir suretle ona tecelli etmek için alıyordur. İbni Arabi Hazretleri bu rıza halini şöyle tasvir eder. Raziye makamındaki kalp, eritilmiş saf altın gibidir. Hangi kalıba dökülürse dökülsün, hiçbir direnç göstermeden o kalıbın şeklini alır. O artık dualarında bile belirli sonuçları dayatmaz. Rabbim, benim için neyi yazdıysan ben o yazdığın senaryoya tüm varlığımla razıyım der. Çünkü o kendi daracık beşeri aklını aradan çekmiş, o sonsuz bilgeliğin kollarına kendini şefkatle bırakmıştır. Sen o darlık anlarında, o hayallerin yıkıldığında iyi ki olmamış diyebildin mi kardeşim? İşte bunu her hücrende hissettiğin an, bu 5. basamağın o nurlu kapısından içeri adım atmışsındır. 6. basamak. O ezeli aşk sözleşmesinin karşılıklı olarak mühürlendiği o muazzam zirvedir. Nefsi marziye. Yani sadece kulun Allah'tan razı olduğu değil, Allah'ın da o kuldan ebediyen razı olduğu o kutlu mertebe. Rabbine dön. Sen ondan, o da senden razı olarak. Bu basamakta ikilik perdesi tamamen ortadan kalkar. Kul artık kendi nefsi hesapları, kendi küçük çıkarları için yaşamaz. Onun konuşması, Hakk'ın kelamının yansımasıdır. Onun bakışı, o ezeli merhametin bu dünyaya süzülüşüdür. İbni Arabi, bu seçkin ruhları, abdal, yani bu dünyayı dualarıyla, varlıklarıyla ayakta tutan o gizli veliler olarak tanımlar. Onlar çoğunlukla gizlidir kardeşim. Sıradan bir esnaf, sessiz bir çiftçi ya da evinde çocuklarını büyüten mütevazi bir anne olabilirler. Süslü elbiseler giymezler. Kendilerini insanlara ispat etmeye çalışmalarını bırakmışlardır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu mertebeyi o duru bilgeliğiyle şöyle açıklar. Tevekkül, kulun kendi tedbirini tamamen terk edip Allah'ın onun için aldığı tedbire teslim olmasıdır. İşte bu basamakta senin iradenle onun iradesi tek bir nehirde birleşmiştir. Artık acabalar, ya şöyle olursalar tamamen sönmüştür. Ve merdivenin bittiği, o kelimelerin tükendiği, gizemlerin sessizliğe gömüldüğü o nihai nokta nefsi kamile. Yani kemale ermiş, tamamen arınmış, şahsiyet sınırlarından sıyrılıp o sonsuz okyanusa karışmış o kamil ruh. İbni Arabi bu mertebedeki insanı el-insanül kamil, yani o ezeli nurların pürüzsüzce yansıdığı o kusursuz ayna olarak tanımlar. Burada artık bir ben iddiası yoktur. Dalga okyanusa kavuşmuş ve kendisinin de o okyanustan ayrı bir şey olmadığını hatırlamıştır. Onda ne bir gurur, ne bir hırs, ne de kendilik davası kalmıştır. O sadece varlığın o en duru, en sade haliyle yaşar. Acıkınca yer, yorulunca uyur, ihtiyaç duyunca dinlenir. Ama onun her nefes alışı, her adımı bu dünya için sessiz bir rahmettir. İbni Arabi Hazretleri der ki, bu 7 seviye aslında 7 farklı nefis değildir. Onlar senin gerçekte kim olduğunu unutuşun ve yeniden hatırlayışının 7 farklı derecesidir. Sen 1. basamakta tamamen unuttun. 7. basamaktaysa o ezeli ahdini, o ruhsal imzanı tamamen hatırladın. Şimdi o yorgun zihnindeki tüm sesleri sustur. Sana hazır dualar vermeyeceğim bu gece. Sadece şu soruyu bırakıyorum kalbine. Sen bu 7 basamaklı merdivenin tam olarak neresindesin? Emmare'nin o yırtıcı arzularında mı sıkışıp kaldın? Yoksa Levvame'nin o sancılı iç savaşında parmaklarını mı kanatıyorsun?
Belki de mutmainnenin o sakin limanına doğru süzülüyorsundur. Cevabı bana değil, yorumlara ver. Şu an hangi basamaktasın ve seni bir sonraki basamaktan alıkoyan en büyük engel ne? Yorumlarda görelim. Bu mecliste kaç ruh kendi merdivenini bugün fark etti? Ve eğer bu video seni sarstıysa abone ol ve bu uyanış halkasında bizimle kal. Anladım de ve bırak o merdiven seni taşısın. En güzeline, en emine emanet ol kardeşim.